Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir misafir menüsü hazırlayacağız. Akşam yemeklerinize yapabileceğiniz çok güzel, lezzetli yemek tarifleri bir arada. Hadi birlikte menüye hızlıca bir göz atalım. Çeşminigar çorbasıyla başlangıç yapıyoruz. Daha sonra sulu köfte, patatesli milföy mantısı, etsiz çiğ köfte, mor lahana tarator, fırında tavuk patates yanında şehriyeli pirinç pilavı ve son olarak da Kemalpaşalı tavuk göğsü hazırladım. Çeşminigar çorbasının yapımıyla tariflerimize başlayalım. Tencereye sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra küçük küçük doğradığımız soğanları ilave edelim. Soğanları ara ara karıştırarak pembeleşinceye kadar pişirelim. Kavrulan soğanların üzerine unu ilave edip sürekli karıştırarak un kokusunun çıkmasını sağlayalım. Yıkadığımız mercimekleri de ilave edip karıştırarak pişirmeye devam edelim. ...3-4 dakika boyunca kavrulan mercimeklerin üzerine tavuk suyu ilave ettim. Daha sonra kaynar su ilave ederek pişirmeye başlayalım. Mercimekler pişerken tencerenin tabanına yapışacağı için ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Mercimekler tamamen pişip yumuşadıktan sonra rondodan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Çorbanın terbiyesi için yumurta sarısı, süt ve limonu karıştıralım. Hazırladığımız terbiyenin kesilmemesi için önce çorbadan ekleyip ısı dengesi sağlayalım. Terbiyeyi çorbaya ekledikten sonra 10 dakika kadar birlikte pişirmeye devam edelim. Son olarak çorbanın üzerine yağ yapalım. Küçük bir tavada tereyağı eritelim. Çorba tekrar kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ilave edelim. Eriyen tereyağın içerisine biraz sıvı yağ ekleyip daha sonra pul biber ve naneyi ekleyelim. Çorbanın kıvamı eğer yoğun olursa üzerine kaynar su ilave ederek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Lezzeti şahane olan çok güzel, hem pratik hem lezzetli bir çorba tarifi oldu. Misafir sofralarınıza da çok yakışacak bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu çorbayı daha önce de hazırladığımda deneyen takipçilerim çok beğendi. Umarım siz de beğenirsiniz. Sıradaki tarifimiz sulu köfte. Köfteleri teker teker hazırlaması biraz zahmetli olsa da gerçekten çok lezzetli bir yemek. Büyük küçük herkesin çok sevdiği yemeklerden biri. Hemen köfteyi hazırlayarak başlayalım. Karıştırma kabının içerisine kıymayı, yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, rendelenip suyu sıkılmış soğanı, baharatları ve ince bulguru da ekleyelim. Köftenin yumuşak olması için de 1-2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar da un ilave ettikten sonra bütün malzemeler güzelce karışana kadar köfte harcını yoğuralım. İnce bulguru kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Köfte harcını yoğururken hafif elinizde hissedeceğiniz kadar ince bulgurun olması yeterli. 10 dakikaya yakın bir süre köfte harcını yoğurdum. Daha sonra şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Köfteleri yuvarlarken elime yapışmaması için sıvı yağ ile elimi yağlıyorum. Köftelerin boylarının eşit olması için önce küçük parçalara ayırıp daha sonra elimle yuvarladım. Bütün harç bitene kadar fındık boyutunda köfteler hazırlamaya devam edelim. Tüm tariflerin malzeme listesini açıklamalar kısmına ekledim.
Uygun bir tencereye tereyağı ve sıvı yağ ekleyelim. Tereyağı eridikten sonra salçayı ekleyip kavurmaya başlayalım. Baharatları da ilave edip tekrar karıştıralım. Üzerine kaynar su ilavesi yapalım. Tencereye köfteleri ilave edelim. Köfteler pişene kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Eklediğim salça oranı az gelince daha sonra tekrardan salça ilavesi yapıyorum. Şimdi yemeğin rengi çok daha güzel oldu. Salçayı ekledikten sonra en az 10 dakika kadar daha tekrar pişirmemiz gerekiyor. Köfteler tamamen piştikten sonra servis için hazır. Hazırlık süreci biraz zahmetli de olsa gerçekten çok lezzetli bir yemek çıktı ortaya. Sıradaki tarifimiz patatesli milföy mantısı. Hem yapılışı çok kolay hem de lezzeti çok güzel olan tariflerden biri. Hemen iç harcını hazırlayarak tarife başlayalım. Uygun bir tavaya sıvı yağ ekleyip kızdıktan sonra küçük küçük doğradığımız soğanları ilave edelim. İç harcına tereyağı ekleyerek biraz daha lezzetlendirelim. Ara ara karıştırarak soğanlar pembeleşinceye kadar pişirmeye devam edelim. Soğanların üzerine 1 tatlı kaşığı kadar salça ve baharatları ilave edip tekrardan karıştıralım. Haşlayıp püre haline getirdiğimiz patatesleri de ilave edip tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştıralım. Milföy hamurlarının üzerine hazırladığımız iç harcından ekleyelim. Milföylerin her yerine gelecek şekilde patatesli harcı yayalım. Hazırladığımız tüm milföyleri rulo şeklinde saralım. Pişerken açılmaması için kenarını sabitlemeyi unutmayın. Hazırladığımız her bir milföyü 3 eşit parçaya ayırarak dilimlere ayıralım. Hazırladığımız tüm hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirelim. Milföylerin üzerine yağ sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirelim. Mantılarımız pişip soğuduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyelim. Tereyağında kızdırılmış pul biberi yoğurtun üzerine ekleyelim. Son olarak bir de üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyelim. Patatesli milföy mantımız servise hazır. Çıtır çıtır olan hamuruyla patatesin ve yoğurdun uyumu gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Misafirleriniz tarafından çok beğenilecek pratik tariflerden biri. Sıradaki tarifimiz etsiz çiğ köfte. Çiğ köftenin yapılışı hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tabii ki orijinali elle yoğrulan kadar olmasa da bu kadar kısa sürede hazırlayıp çok lezzetli çiğ köfte yapabilirsiniz. Robotun haznesine ince bulguru ekleyip üzerine kaynar su ilave edelim. Kapağını kapatıp bulgurlar suyunu çekene kadar bekleyelim. Bulgurlar suyu çekip demlendikten sonra
Sıvı yağ, soğan, sarımsak ve salçaları ilave edelim. Baharatları, limon suyunu ve nar ekşisini de ekledikten sonra robotu çalıştırabiliriz. Tüm malzemeler homojen bir şekilde karışana kadar robottan geçirmeye devam edelim. Elimizle çiğ köfteye şekil verdikten sonra servis edeceğimiz tabağa yerleştirelim. Bu işlemi eldivenle yaparsanız çok daha rahat bir şekilde bütün harca şekil verebilirsiniz. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif oldu. Artık dışarıdan hazır çiğ köfte almanıza gerek kalmadı. Evinizde çok daha kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz, içeriğini bildiğiniz için de güvenle yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Sıradaki tarifimiz mor lahana tarator. Evde sık sık hazırladığım tariflerden biri. Taratorun her halini denemiş olabilirim. Mor lahanayı güzelce yıkadıktan sonra doğramaya başlayabiliriz. Mor lahanayı çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Pişireceğimiz tavaya tereyağını ekleyip eritelim. Biraz da sıvı yağ ekledikten sonra doğradığımız mor lahanaları tencereye ilave edelim. Tuzunu da ilave edip ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Hafif diri kalacak şekilde pişirmeniz yeterli. Mor lahanalar piştikten sonra soğumaya bırakalım. Taratorun yoğurdunu hazırlayalım. Yoğurdu karıştırıp pürüzsüz bir kıvam elde edelim. Yoğurdun içine sarımsağı ekleyip karıştıralım. Ben bu aşamada patatesli milföy böreği için biraz yoğurttan ayırdım. Kalan yoğurdun içine mayonez ekleyip tekrar karıştıralım. Hazırladığımız yoğurdu soğuyan mor lahana ile birleştirelim. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce karışana kadar karıştıralım. Hazırladığımız taratoru servis edeceğimiz tabaklara yerleştirelim. Taratorun üzerine ince kıyılmış dereotuyla süsleyerek servis ettim. Lezzeti çok güzel olan, masalarınıza renk katacak bir tarif. Sıradaki tarifimiz fırında tavuk patates yanında şehriyeli pirinç pilavı. Öncelikle tavuk patatesi pişirip servis edeceğimiz kağıt çanakları hazırlayalım. Videoda gördüğünüz gibi iki kenarından katlayıp uç kısımlarını birleştirelim. Kenarındaki fazlalıkları makasla keserek alalım. Tavukları marine edeceğimiz kaba sıvı yağ ve baharatları ekleyelim. Jülyen şeklinde doğradığımız tavukları da ilave edip karıştıralım. Tavukların üzerine streç film ile kapatıp 4-5 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Elma dilim şeklinde doğradığımız patateslerin üzerine sıvı yağ, baharatlar ve jülyen şeklinde doğradığımız soğan, kapya biber ve yeşil biber ilave edelim.
Hazırladığımız kağıt çanakların içine patatesleri yerleştirelim. Patateslerin üzerine tavukları da yerleştirelim. Tepsinin üzerine ıslatılmış yağlı kağıt serdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Şehriyeli pirinç pilavı için tencereye sıvı yağ ekleyelim. Yağ kızdıktan sonra arpa şehriyeyi ekleyelim. Ara ara karıştırarak şehriyeleri kavuralım. Kaynar suda 20 dakika boyunca beklettiğim pirinçleri ilave ediyorum. Pirinçlerle birlikte şehriyeleri güzelce kavurmaya devam edelim. Tavuk suyu ve su karışımını da ekleyip üzerine son olarak bir de tuzunu ilave edelim. Daha sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakalım. Son olarak bir de pilavı daha da lezzetlendirmek için üzerine tereyağı ekliyorum. Kapağını kapatıp pilavı demlenmeye bırakalım. Fırında tavuk, patates ve şehriyeli pirinç pilavımız artık servise hazır. Birlikte lezzetli ve güzel bir menü hazırladık. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Kemalpaşalı tavuk göğsü tarifini daha önce sizlerle paylaşmıştım. Sağ üst köşeden çıkan yazıya tıklayarak tarife ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Değerli vaktinizi ayırıp tariflerimi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi beğendiyseniz beğenip küçük de olsa bir yorum yapmanız benim için çok kıymetli. Sizlere yeni güzel tarifler hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerin de görmek istediği tarifler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı açıklamalar kısmına ekliyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşene kadar hoşça kalın.